Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz incili çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Krem renginde ve şöyle incilerim var hanımlar, bakın. Bu tarz dal incilerden kullandım. Ve şişlerim 3 numara. Hemen sizlere modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, model bu şekilde. Baştan sona iki şiş ile yaptım ve patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız böyle, topuğumuz. Model bu şekil. Hanımlar, bu modelin tasarımı Funda'nın Örgü Dünyası arkadaşıma ait. Kendisi Tunus işi olarak patiği tasarlamış. Ben de bu şekilde iki şişe çevirdim. Kendisine de model için çok teşekkür ediyorum. Tunus işi olarak yapmak isteyen olursa da Funda'nın Örgü Dünyası YouTube kanalına bakabilirler. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimizi hemen şu kenar bölümden başlayacağız hanımlar. Krem ipimiz ile başlıyorum. 23 ilmek olarak şöyle ipimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. Buraya 23 adet ilmeğimi atıyorum. Şu 1, 2, 3, 4, 5, bu şekil 23 ilmek atalım gelelim. 23 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyoruz. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi yapacağımız işlem şu. Burada bir diş haroşamız oluştu hanımlar. Bir diş haroşa daha yapacağız. Yani ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi örünce bir diş haroşa elde ediyoruz. Şimdi ön yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar ilmekleri örelim. Arka yüzde de tekrar ilmeklerimizi örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Bakın burada bir diş haroşamız daha oluştu. Şurada toplam 2 diş haroşamız oldu. Şimdi incilerimizi de bırakacağız hanımlar. Ben haroşa örgüyü düz ördüğüm için incileri arka yüzde bırakacağım. Haroşayı ters örenler ön yüzde bırakıyorlar. Şimdi ben ön yüzdeyim. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar öreceğim. Arka yüzde inci bırakacağız. Ön yüzde inci bırakanlar son 8 ilmek kalana kadar örüp öyle incilerini bırakacaklar. Onu da hatırlatayım hanımlar. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Arka yüzdeyim. Şimdi hanımlar, arka yüzde 8 ilmek öreceğim. İlk incimi bırakacağım. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bir ilmek daha ördüm, 8. İnciyi bakın şu ön tarafta bıraktım. Devamındaki ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde ilk incimizi bırakmış olduk. İnciyi bu şekilde yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde ilmeklerimizi yine sıra sonuna kadar öreceğiz haroşa olarak. Ön yüzde inci bırakımı yapmıyorum ben. Dediğim gibi haroşayı ters örenler ön yüzde incilerini bırakacaklar. Bakın şöyle son 8 ilmek kalana kadar örüp inci bırakacaklar. Kalan 8 ilmeği de örecekler. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine aynı işlemi yapacağım. 8 ilmek ördükten sonra buraya bir inci bırakacağım. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın incimi bırakıyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Patiğimizin kenarındaki incili bölüm bu şekilde yapılıyor hanımlar. Ön yüzde ilmekleri örüyoruz. Arka yüzde de 8 ilmek örüp bir tane inci bırakıyoruz. Bu şekilde. Şimdi döndüğümüz anda bakın şurada 2 tane incimiz oldu. Şu başlangıçtan itibaren burada da 1, 2, 3, 4 diş haroşamız oldu hanımlar. Yani tam olarak şu bölümü yaptık. Şimdi burada toplamda
12 diş haroşamız olana kadar öreceğiz. Yani baştan itibaren her seferinde de inci bırakacağız. Bakın 4 diş haroşamız olmuş. Ben buraya şimdi 8 diş haroşa daha öreceğim. Geleceğim hanımlar. Ardından buluşalım. Patiğimizin şu bölümüne birlikte devam edelim. Evet hanımlar, buraya 12 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimi ön yüzde tamamen yine sıra sonuna kadar öreceğim. Hepsini ön yüzde örüyoruz hanımlar. Bu şekilde 23 ilmeğin tamamını. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 ilmeğimi ördükten sonra daha sonra burayı bakın şu bilek bölümünde kullanacağız. Şöyle bu ilmekler kaçmasın diye bekleyecek, çünkü şöyle buraya takacağım, işaretleyiciye takacağım. Eğer işaretleyiciniz falan yoksa da hanımlar bir tığ yardımı ile bunların içinden bir ip geçirebilirsiniz. Bakın şöyle güzelce takıyorum. Burada maksat ilmekler kaçmasın. Şimdilik bu 7 ilmeğimiz bekleyecek. Evet, bu burada beklesin. Sonra dediğim gibi kullanacağız. Ardından 8. ilmeğimi de ördükten sonra yine incilerimi bırakmaya devam ediyorum. Şöyle bakın, incimi bıraktım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Şimdi burada 16 ilmeğimiz kaldı hanımlar. 16 ilmek ile örmeye devam edeceğiz burayı. 16 ilmek kaldı çünkü 7'sini bu tarafa taktık. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Arka yüzde ince bırakmaya devam edeceğim. Evet, ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada şöyle ipimiz önden gelecek şekilde hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu incimi burada bırakıyorum. Bakın altta hizada artık bu şekilde yapacağız. İncimi önde bıraktım. Kalan ilmeklerimi öreceğim. Kenar ilmeğinden sonra inci bırakıyoruz. Kalan ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. 16 ilmek ile örmeye devam ediyoruz. Şimdi geri döndüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Aynı işlemi yapacağız. Tekrar ön yüzdeyim. İlmeklerimi örüyorum. 16 ilmeğimi örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri döndüm. Şimdi buraya bir inci daha yaklaştırıyorum. Kenar ilmeğimi şöyle bakın aldıktan sonra inciyi önde bırakıyorum ve kalan ilmeklerimizi örüyorum. Patiğimizin tam olarak şu bölümünü yapıyoruz hanımlar. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Hemen şuraya baktığımızda baştan itibaren kaç diş haroşa olmuş sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Burada toplam şu baştan itibaren burada toplam 18 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Yani 15'ini ördük. Buraya aynı şekilde 3 diş haroşa daha öreceğiz. Yine kenara ince bırakacağız hanımlar. Toplam 18 diş haroşa olana kadar bu bölümü 16 ilmek ile örelim gelelim. Evet hanımlar, burada 18 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Şimdi patiğimizin ön bölümünde şurada toplam 7 tane dilim var. Oval görüntü oluşturabilmek için. Şimdi dilimleri yapacağız hanımlar. Bu dilimimiz toplam 6 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. Bakın kenarda 2 ilmek bıraktım. Geri dönüyorum. 2 ilmeği örmedim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Devamındaki ilmekleri de örüyorum. 14 ilmek örüp geri dönüyoruz ilk sırada. Şimdi geri döndüm tekrar, ön yüzdeyiz ve ikinci sıradayız. Şimdi de hanımlar 12 ilmek örüp döneceğim. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 2 ilmek daha bırakmış olduk. Geri dönüyorum.
Yine ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Devamındaki ilmeklerimi de düz örüyorum. İkinci sıramız da bu şekildeydi. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Modelde de 3. sıramız. Bu defa da 10 ilmek örüp döneceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi düz örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. 3. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde, modelde de 4. sıradayız. Şimdi de 8 ilmek örüp döneceğim. Her seferinde 2'şer ilmek azalıyor. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilk ilmeğimi örerek başladım. Diğerlerini yine düz örüyorum. 4. sıramızı da böyle tamamladık. Şimdi geri döndüm. Ön yüzde, modelde 5. sıradayız. Şimdi de 6 ilmek öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dönüyorum. Arka yüzde 6 ilmeğimi haroşa yine örüyorum. Modelde 6. ve sonuncu sıramız hanımlar. İlk dilimin son sırası. Şimdi de 4 ilmek öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4. Geri dönüyorum. Ve arka yüzde bu 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet hanımlar, ilk dilimi bitirdik. 14 ilmek örerek başladık. En son 4 ilmek ördük. Böylece ilk dilim tamamlandı. Şimdi dilim aralarında 2 sıra ilmeklerimizin tamamını öreceğiz. 16 ilmeğimiz vardı. İlk dilimi bitirdik. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Buraya inci koymaya devam edeceğiz. Bakın hemen bir tane incimi yaklaştırdım, bıraktım. Kenar ilmeğimi şöyle aldıktan sonra inci de önde kaldı. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Dilimden sonra bu bir diş haroşamız oldu. Toplam 2 diş haroşa olacak dilim aralarında. Yeniden geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bu dilimden sonraki ikinci diş haroşamızı yapıyoruz. Tekrar ön yüzde ilmeklerimin tamamını örüyorum. Geri döndüm. Yine bakın inciyi bırakmayı unutmuyoruz buraya. Kenar ilmeğini aldıktan sonra incimi önde bıraktım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Böylece dilimden sonraki ikinci diş haroşamızı da örmüş olduk. Ön yüzde tekrar ikinci dilime başlayacağız. Bu şekilde. Evet, ilk dilim oluştu. Şimdi sıra ikinci dilimde hanımlar. İlk dilimi nasıl yaptıysak ikinci de aynı şekilde yapılacak. Yine bu dilimin ilk sırasını birlikte yapalım. İlk dilimde 6 sıradan oluşuyordu dilimimiz. İkinci dilimin ilk sırası. İlk dilimde olduğu gibi 14 ilmeğimi öreceğim. Yani kenarda son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Ardından geri döndüm. 2 ilmek örmedim. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Devamındaki ilmekleri de yine haroşa örüyorum. Böylece ikinci dilimin ilk sırasını da yapmış olduk. İlk dilimi nasıl yaptıysak hanımlar, ikinci dilimi de aynı şekilde yapacağız. İkinci dilim de aynı şekilde yapılacak. Şimdi bu şekilde toplamda 7 dilim yapacağız. 7 dilim yapacağız. Şimdi dilimin birinci sırasını yaptık. Sonra 2, 3, 4, 5, 6 sıra olarak yapacağız hanımlar. 6 sıradan sonra yine dilim aralarında 2 diş haroşamız var. Bu 2 diş haroşayı yaparken sıra sonuna kadar örüyoruz. İncilerimizi aynı şekilde bırakıyoruz. Bu şekilde toplamda 7 dilim yapacağız. İlkini birlikte yaptık. İkinciyi başlattık. Sonra 3, 4, 5, 6, 7 dilim yapacağız hanımlar. 7 dilimden sonra 2 diş haroşa örmeyelim. 7. dilim biter bitmez gelelim hanımlar. Sonrasında birlikte modelimize devam edelim. Evet hanımlar, toplamda 7 tane dilimimi ördüm geldim. Bakın birinci dilim burada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şöyle biraz esnettiğinizde dilimler kendini belli ediyor. Gösteriyor zaten. Şöyle. Toplam 7 dilimimi ördüm hanımlar.
Şimdi burada 16 ilmek var. 16 ilmek ile patiğimizin bu bölümünü örmeye devam edeceğiz. Tamamını öreceğiz artık. En son bakın 7. dilimimin son sırasını yapmıştım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Sonuncu ilmeği de ördükten sonra geri dönüyorum. Artık dilim yapmıyoruz. Geri döndüm. Şimdi yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra incimi bırakıyorum. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Böylece dilimlerden sonra bir diş haroşamızı yapmış olduk hanımlar. Tekrar sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Şöyle baktığımızda burada dilimden sonra bir diş haroşayı yaptık. Yine inci bırakmaya devam edeceğiz bu sol kenara. Buraya toplamda 6 diş haroşa öreceğiz. Bakın ilkini birlikte yaptık. Burada toplam 6 diş haroşa olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, buraya 16 ilmek ile 6 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi patiğimizin şu kemerli bölümlerini, yani buralarını yapacağız hanımlar. Artık şu ipimi şöyle düğüm atacak kadar bırakacağım. Şöyle bakın. Şu kadar. Bu ipimi kesiyorum. Şimdi bu 16 ilmek burada beklesin. Patiğimizin bu bölümüne bakın hanımlar, şuraya 7 ilmek ayırmıştık. Şimdi 7 ilmeği şöyle buradan çıkartıp şişime takacağım. Şöyle kaçırmadan. Bu 7 ilmeği şöyle şişime alıyorum. Şimdi bu ilmeklerimizi öreceğiz çünkü. Şöyle şişime aldım. İpimizi buradan itibaren ekleyerek öreceğiz hanımlar. Şu ön yüzden itibaren şöyle. Buradaki 7 ilmeğimizi öreceğim. Şurada yarım ilmek almıştık. Şöyle düzeltelim. Şöyle burayı bir düzeltmem gerekiyor. Evet, ilmeği tam aldık. Şimdi yine ilk ilmeğimi şöyle örerek başlıyorum. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra ipimi düğümleyeceğim hanımlar, sökülmesin diye. Bu üst kemer bölümünü yapıyoruz şimdi. Bu 7 ilmeği öreceğim. Şu 3. ilmeğim. 4, 5, 6, 7. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu 7 ilmeğimi tekrar örüyorum. Böylece burada 7 ilmek ile bir diş haroşamızı örmüş olduk. Tekrar geri dönüyorum. Bakın şu ön yüzde hanımlar, ipimi şöyle kendime doğru alıp ilmeği örmeden almıyorum. İpi şöyle önden alıyorum. İlk ilmeğimi aldım. Burada bakın bu bölümlerde, şu aralarda böyle yapıyoruz, şuralarda. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. Yine 7 ilmeğimi öreceğim. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra 7 ilmeği örüyorum. Böylece 7 ilmek ile burada 2 diş haroşamız oluştu hanımlar. Tekrar geri döneceğiz. Bu defa bakın ön yüzde ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ön yüzde ve arka yüzde tekrar ilmekleri öreceğiz. 3 diş haroşamız olacak. Arka yüzdeyim. Tekrar ilmeklerimi örüyorum. 3 diş haroşayı tamamladık. Şimdi bir diş haroşa daha öreceğiz. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi şöyle almadım. İlmeklerimi örüyorum ön yüzde. Tekrar geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde diğer ilmeklerimi de örüyorum. Böylece hanımlar buraya 4 diş haroşa ördük 7 ilmek ile. Şimdi patiğimizin şu bölümündeki kemerlerimizi yapacağız. Bunun için şöyle tığımı kullanacağım hanımlar. Şöyle bakın, şuradaki ilk ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimi aldım. Bu ilmek ile 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından şu ilk baştan itibaren, şuradan itibaren toplam 14 inci sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 inci saydım. Bu 14. incinin hemen kenarına şu bakın. Şuraya girerek 7 zincir çekmiştim. Bu ilmeğimi şu aradan çıkartıyorum. Şöyle bir sık iğne yaptım. Pardon, zincir çekmiyoruz. İlmeğimi oradan çıkarttım. Hemen bu zincirin içinden girerek buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın zincirin altından girerek sık iğneyi yaptık. Şimdi şuraya bakın ilk kemeri yapıyoruz. 3 tane inci bırakacağım hanımlar.
Şöyle 3 tane incimi yaklaştırıyorum. Şöyle bırakacağız incilerimizi. Bakın şöyle sık iğne yapar gibi ipimi şöyle alıyorum. İncimi de şöyle alttan öne doğru çıkartarak öne getirdim. Bakın incim önde kaldı. Bu tığımdaki ilmekleri topladım. Yanına bir tane boş bir sık iğne yapıyorum. Tekrar ikinci incimi bırakacağım. Alttan şöyle ipimi alırken bir inci de şöyle öne doğru getiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle incimi bıraktım orada. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrar üçüncü incimi getireceğim. Şöyle. Üçüncü incimi de şöyle alttan öne doğru getirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yanına bir tane sık iğne yaptıktan sonra bu ilmeğimi hanımlar şöyle şişime verdim tekrar. Bakın buraya ilk kemerimizi yaptık. Şimdi şişimizde 7 ilmeğimiz var. Bu ilk ilmeğimi aldıktan sonra 7 ilmeğimi örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Bakın patiğin şurasındaki incilerimizi yapacağız. Buraya 4 tane inci bırakacağım şimdi. 4 tane incimi yaklaştırıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördükten sonra öne bir inci bıraktım. İkinci ilmeği ördüm. İkinci ilmeği bıraktım. Yanındaki bir ilmeği ördüm. İncimi bıraktım. Bir ilmek ördüm. İncimi bıraktım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri döndük. Şimdi de hanımlar ikinci kemerimizi yapacağız. Yani bunu. Bunun içinde yine bakın şöyle son ilmeğimi tığıma aldım. Bu defa hanımlar buraya 10 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. Şimdi bu zinciri şöyle çıkaracağım hanımlar. Bakın. Şöyle. Şurada en son çıkartmıştık. İnci çıkartmıştık. Alttan 14 ilmek saymıştık. İnci çıkartmıştık. Şimdi buradan 4 ilmek sayacağız. 1, 2, 3, 4. Şu ön bölümden. 4 ilmek sayacağız. Oradan inci çıkaracağız. Buraya kemerimizi bağlayacağız. Hemen sayalım bakın. En son kemeri şuradan çıkartmıştık. Sonrasında 1, 2, 3, 4 incimizi saydık. Hemen şu araya girerek şöyle buradan kemerimizi bağlıyoruz. Bakın kemer bağlandı. Şimdi buraya bir sık iğne yapacağım hemen. Şöyle bir tane sık iğnemi yaptıktan sonra bu defa bu kemere 4 tane inci bırakacağız hanımlar. Buraya 4 tane incimi şöyle yaklaştırıyorum. Şimdi şöyle alttan ilk incimi yapacağım. Şöyle incimi de öne getirerek incimi yaptım. Aralara birer tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi ikinci incimi yaklaştıracağım. Şöyle bakın incimi öne doğru getirdim. Araya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi üçüncü incimi yaklaştıracağım. Şöyle. Üçüncü incimi önde bırakıp tığımdaki ilmekleri topladım. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Şimdi de dördüncü incimi hanımlar şöyle topladım. Yanına bir tane sık iğne yaptıktan sonra ilmeğimi şöyle şişime takıyorum. Şimdi tekrar bu ilk ilmeğimi aldım. Bu kemer bölümündeki bilek bölümündeki 7 ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri döndüm. Buraya yine 4 tane inci bırakacağız hanımlar. Şöyle 4 inci yaklaştırıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi de ördükten sonra bir inci bırakıyorum. Bir ilmek örüyorum. İnci bırakıyorum. Bir ilmek örüyorum. İnci bıraktım. Bir ördüm. İnci bıraktım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Evet hanımlar, bakın buraya 2 tane şeridimizi oluşturduk. Şerit derken buradaki kemerimizi. Şimdi tekrar tığımı alacağım. 3. kemeri yapacağız. Şöyle bu ilk ilmeğimi tığıma aldım. Şimdi de 12 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zincirimi çektikten sonra bu defa bakın en son şu kemerimi bağladığım yer şuraydı. Aradan 1, 2, 3, 4 zincir, 4 tane daha inci sayacağız. Şu araya girerek, şuraya girerek tekrar ilmeği buradan şöyle çıkartabiliriz. Böyle. Hemen buraya ilk sık iğnemi yapıyorum. Buraya da 5. bırakacağız hanımlar. Şöyle 5 tane incimi yaklaştırıyorum. 3. kemerimiz. Şöyle bir tane incimi
getirdim, önde bırakıyorum. Tığımdaki ilmekleri topladım. Araya bir tane sık iğne yaptım. Aralara birer tane sık iğne yapıyoruz hanımlar. İncilerimizi kemerimize bu şekilde koyuyoruz. Şöyle yine araya bir tane sık iğne yapıyorum. Üçüncü incimi koyacağım şimdi de. Şu alttan inciyi öne doğru getirip tığımdaki ilmekleri topluyorum ve aralara birer tane boş sık iğne yapıyoruz. Şimdi dördüncü incimi koyacağım buraya. Şöyle araya bir tane sık iğne yaptım. Şöyle zincirin altından girerek ve beşinci incimi de buraya bıraktım. En son bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şu alttan girerek şöyle ve ilmeğimi şişime alıyorum. Tekrardan şöyle kenar ilmeğimi aldıktan sonra şişimdeki ilmeklerimi öreceğim. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. 4 tane inciyi tekrar yaklaştırdım. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İnci bıraktım. Bir ilmek ördüm. İkinci inciyi bıraktım. Bir ilmek. Üçüncü inciyi bıraktım. Bir ilmek. Dördüncü inciyi bıraktım ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Evet hanımlar, buraya 3 tane şu kemerimizi yaptık. Bakın şöyle bir göstereyim size. 3 kemerimizi yaptık. Burada toplam 5 kemer var. Şimdi 4. kemerimizi yapacağız. 4. kemerde de hanımlar 10 zincir çekeceğim. Şu sonuncu ilmeğimi alıyorum. Bakın şu son ilmeğimi aldım. 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine bakın en son tutturduğumuz kemer arasından itibaren tekrar 1, 2, 3, 4 inci sayarak araya tığımla batıyorum. Bu kemeri buraya takıyorum. Hemen buraya bir tane sık iğnemi yaptıktan sonra buraya tekrar hanımlar 4 tane inci bırakacağım. 4. kemere 4 inci. Şöyle. İncimi şöyle alttan öne doğru getiriyorum. Sık iğne ile öne tutturdum. Araya bir boş sık iğne yapıyorum. Tekrar ikinci incimi koyuyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir boş sık iğne yaptıktan sonra 3. incimi getirdim. Şöyle önde bıraktım. Şöyle bir tane boş sık iğne yaptıktan sonra 4. incimi de şöyle getirip sık iğnemi yaptım. En son şuraya bir tane sık iğne yapıp bu ilmeği şişime alıyorum. Tekrardan kenar ilmeğimizi aldıktan sonra buradaki 7 ilmek ön yüzde örülüyor. Geri döndüm, arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde buraya 4 inci daha bırakıyorum. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İnci bıraktım. Bir ilmek örüyorum. İkinci inciyi bırakıyorum. Bir ilmek ördüm. Üçüncü inciyi bırakıp bir ilmek. Dördüncü inciyi bıraktım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Buraya 4 tane kemerimizi yaptık. Şimdi 5. kemerimizi yapacağız. 5. kemer içinde hanımlar buraya tekrar ilk kemerimizde 7 zincirimizi çekeceğiz. Bakın şu ilk ilmeğimi aldım. 1, ilk kemerde olduğu gibi 7 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu bakın en sonki kemer şuradaydı. Sonrasında yine 1, 2, 3, 4 inci saydım. Şuradan kemerimi aradan girerek kemerimi sabitliyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum hanımlar. Tekrar 3 inci bırakacağız artık 5. kemere. Şöyle İncimi öne doğru şöyle getirerek tığımdaki ilmekleri topluyorum. Arada bir boş sık iğnem var. İkinci incimi yapacağım şimdi. Şöyle alttan girerek incimi öne doğru getirip tığımdaki ilmekleri topladım. Araya bir boş sık iğne yaptım. Şimdi 3. incimi de getirip önde bırakıyorum. Yanına bir tane sık iğnemi yaptım ve ilmeği şişime alıyorum. Şimdi İlk ilmeğimi aldıktan sonra yine buradaki ilmeklerimizi örüyoruz. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim.
Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeğimi de ördüm. Şimdi buraya 4 tane incimizi bırakacağız yine son kez. Şu bir tane inci bıraktım, bir ilmek örüyorum. İkinci inciyi bıraktım, bir ilmek ördüm. Üçüncü inciyi bırakıp bir ilmek örüyorum. Dördüncü incimi de bıraktım. Kalan 2 ilmeğimi ördüm. Bakın hanımlar, bu kemerli bölümü patiğimizin tamamladık. İşte bu bölüm burada tamamlandı. İlk bu 7 ilmek ile hanımlar ilk başlarken hani buradaki ilmekleri işe taktığımızda 4 diş haroşa örmüştük. Buraya şimdi 7 ilmek ile yine 4 diş haroşamızı öreceğiz. Bu şekilde. Artık kemer yapmıyoruz. Buradaki 7 ilmek ile haroşa örüyoruz. İlk burada kemerlere başlarken 4 diş haroşa örmüştük. Burada da yine 4 diş haroşamızı örüyoruz hanımlar. Bakın burada bir diş haroşamız oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Yine burada ipimiz bakın karşıdan gelecek şekilde yine ilmeklerimizi alacağız. Haroşalarımızı öreceğiz. Sıra sonuna kadar ördüm. Şöyle baktığımız inciden sonra şurada bir diş haroşa oldu. Buraya 4 diş haroşamızı tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, bakın bu bölüme 4 diş haroşamı ördüm inciden sonra. Şimdi buradaki ipimi tekrar şöyle keseceğim. Şöyle düğüm atacak kadar bırakıp kestim. İpimi bu defa şu ilk başlangıcına bakın, burada en son 16 ilmeğimiz vardı. İpimi tekrar buraya ekliyorum. Şöyle. Burada 2 ip de kullanabilirsiniz ama ben 2 ip kullanmadım. Böyle tek iple devam ettim. Bir saniye, hemen düğümümüzü atıyoruz buraya. Şimdi sil baştan ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Bakın burada 16 ilmeğim vardı. Bütün ilmekleri tek şişte toplayacağız bu aşamada. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra buradaki 16 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde 16 ilmekten sonra diğer bu kemer bölümündeki 7 ilmeği de aynı şişle öreceğiz. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi bu 7 ilmeği de örmeye devam edeceğim yine. Hemen şuradaki bakın aynı şişle örüyorum artık. Tekrardan ilk patiğe başladığımızda 23 ilmeğimiz vardı. Tekrardan 23 ilmeğimiz oluyor. Hemen kestiğimiz ipin ucunda şuraya düğümleyelim ki patiğimiz sökülmesin. Yine sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Tekrar hanımlar, şişimizde 23 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın. Burada ilmeklerimiz yine aynı şekil toplandı hanımlar. 23 ilmek. Bu başlangıçta hanımlar ön yüzde ilmekleri örüyorduk. Arka yüzde 8 ilmek ördükten sonra inci bırakıyorduk. Gene aynı hizadan şöyle devam edeceğiz. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Bakın yine 8 ilmeğimi ördüm. Altta aynı hizadan tekrar bakın incilerimi bırakıyorum. Arka yüzde 8 ilmek ördüm. İncimi bıraktım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde patiğimizin diğer kenarına geçiş yaptık. Artık 23 ilmek ile diğer kenarımızı öreceğiz hanımlar. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle baktığımızda bakın. Şöyle baktığımızda hanımlar burada şu kemerden sonra şu incili bölüme kadar gelene kadar şurada toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 diş haroşa var. Kemerden sonra diğer uca kadar da yine 17 diş haroşa olacak. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa olmuş. Şimdi burada da yine 17 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Yani 12 diş daha haroşamızı buraya öreceğiz hanımlar. Yani ön yüzde ilmekleri öreceğiz. Arka yüzde 8 ilmek örüp inciyi bırakacağız. 17 diş haroşa devam edecek. Dikkat edeceğimiz tek nokta şu. Modele başlarken ilk 2 diş haroşada inci koymamıştık. Burada da hanımlar 17 diş haroşa öreceğiz. 15 diş haroşa olduktan sonra son 2 diş haroşada inci bırakmayacağız. Normal 23 ilmek ile 2 diş haroşamızı öreceğiz. Şimdi patiğimizin bu diğer kenarını da bu ilk kenarda olduğu gibi tamamlayalım. Gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu kenarını da ördüm geldim. Şurada toplamda 17 diş haroşam oluştu. Şimdi 23 ilmeğimiz vardı. İlmeklerimizi keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak ilmekleri keseceğiz. Burada biraz gevşek bir kesim yapalım. Bol bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü örerken
kesim yaptığımız bu ilmek yerlerinden bakın şu V şeklinde buradan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmeklerin tamamını kesiyoruz. Ardından tabanımıza başlayacağız. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Şuraya bir tane hatta 2 tane bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü böylece bitirdik hanımlar. Şöyle. Şimdi bu geniş yerden başlayarak tabanımızı öreceğiz. Taban örebilmek için şöyle ucu kapalı. Yine bir tık uzun. 2 şiş kullanacağım. 3 numara dileyen misinalı şiş de kullanabilir bu bölümde. Bu bölümde hanımlar bakın şuradaki şu ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Hemen 2 ilmekten sonra buraya bir düğüm atıyorum. Devam edeceğim. Şu 3. ilmeğim, şu 4. ilmeğim, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız. Bu uçtan ta ki şu diğer uca gelene kadar. Bu uçtan diğer uca hanımlar ben toplamda 91 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar diğer uca kadar 91 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimi sıra sonuna kadar yine haroşa öreceğim. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi burundan başlayarak tabana geçeceğiz hanımlar. Şişimizde toplam 91 ilmeğimiz vardı. Öncelikle buruna 7 ilmek ayırıyorum. Geriye 84 ilmek kalıyor. 84 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 42'şer ilmek düşüyor. Tabanımızı örebilmek için öncelikle şu ilk 42 ilmeğimizi örmemiz gerekiyor. Bakın 5 ilmek oldu. 6, 7. Bu şekilde ilk 42 ilmeğimizi örelim gelelim. İlk 42 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizin burnu için 7 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Saydığımızda şu sol kenarda da 42 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra geri dönüyorum. İpimiz bu aşamada hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 7 ilmeğimizi bu şekilde tekrar öreceğiz. Şu ilk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Geri dönüyorum hanımlar. Buraya 7 ilmek ile bir diş haroşamızı yaptık. Patiğimizin tabanı 11 ilmek olacak. 11 ilmek olana kadar da yanlardan 2'şer ilmek keserek kesim yaptığımız ilmeği ortaya ekleyeceğiz. İpim karşıda ilk ilmeği aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yandan 2 ilmek örerek bakın yandan 2 ilmeği keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledik. Ortada 8 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Yandan 2 ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledik. Ortada 9 oldu. İpim karşıda ilkini örmeden aldım. Şimdi 9 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Yine kenardan 2 ilmek keserek örüyorum. Ortada 10 oldu. Geri dönüyorum. İp karşıda ilkini örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 2 ilmek keserek örüyorum. 11. Tabanımızda 11 ilmek oldu. Artık 11 ilmek ile kesimlerimiz devam edecek. Yapacağımız işlem şu. Tabanda 11 ilmek var. 10 ilmek öreceğiz. 11. de kesim yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte bakın yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Ardından geri döndüm. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 10 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. de kesimimi yapıyorum. 11 ilmek ile tabanımız böyle örülüyor. Tekrar geri döndüm hanımlar. Yine şöyle ipim karşıda ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. 11. de kesimimi yapıyorum. Patiğimizin tabanı 11 ilmek ile böyle örülecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece 11 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arkasını 11 ilmek olarak ördüm geldim. Şişimde sadece tabanda kullandığım 11 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 11 ilmek ile patiğimizin bu arka topuk bölümünü yapacağız. Yapacağımız işlem şu. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğimiz kaldı. Bu son 2 ilmeğimin ikisini keserek örüyorum. Böylece şişimde 10 ilmeğim kaldı. Bu aşamada hemen şuralarda kenar ilmek yerleri var. Bakın V şeklinde. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Böylece tekrar 11 ilmeğimiz oluyor. Ardından geri döneceğiz hanımlar. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Şu sağ kenarda ön yüze dönüp öyle ilmek çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen burada da bakın ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum ve tekrar 11 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkası şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra tekrar yine aynı işlemi yapıyorum. Son 2 kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Geri döndüm. Tekrar ilk ilmeğimi aldım. Son 2 kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum hanımlar ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası 11 ilmek ile böyle örülecek. Biz bu işleme şu uçlara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin topuk bölümünü örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, bu uçlara gelene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. Şimdi bu 11 ilmeğimizi keseceğiz artık. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Böylece patiğimizin örgü bölümünü tamamlamış oluyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine topluyorum. Bu tam köşede şöyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen dibine batarak, yani şuraya batarak burayı bir düzlüyorum hanımlar. Şöyle. Şimdi patiğimize şöyle tek sıradan oluşan bir kenar oyası gittim hanımlar. Gördüğünüz üzere patik kenarımız daha böyle düzgün, güzel görünsün diye. Şimdi kenar oyamın yapılışında sizlere kısaca anlatacağım. Öncelikle hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak şöyle bir sık iğne oluşturuyorum. Şöyle. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak bu 3 zincir ile şöyle bir kirpik oluşturdum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Şimdi ikincisini yapalım. Önce sık iğne yapacağız hanımlar. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak bir kirpik oluşturup sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiği sabitliyorum. Tekrar üçüncüyü de yapalım. Sık iğnemi yaptım. 3 zincirimi çektim. Sık iğnenin içine batarak bunu sabitledim ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Kenar oyamız böyle yapılacak. Bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız hanımlar. Şimdi hep birlikte şu ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapalım, gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım, geldim. Artık kenar oyamız da bitti. Bir tane zincir çekiyorum, ipimi kestim. Hemen burada krem ipimin ucunu gizleyeceğim hanımlar. Sonrasında patiğimize bakalım. Bütün olarak nasıl oldu? Çok hoş bir modeldi hanımlar. Çok güzel bir model. Çeyizler için de oldukça uygun. Ben öncelikle şöyle ipimizin ucunu gizliyorum. Evet. Bakın patiğimizi bitirdik. Görüntü itibariyle hanımlar bakın. Patiğimiz şöyle yandan duruşu. Haroşa örgü olduğu için şöyle esnekliğini gösteriyorum. Böyle esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağımda da göstereceğim. Bu tarz modeller manken ayakta çok daha kendine iyi gösteriyor. Ayağı giydikten sonra harika bir görüntüsü oluşuyor.
Çok hoş, çok güzel bir modeldi hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, işte patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok tatlı, güzel, şık bir modeli oldu. Şöyle patiğimizin tabanı, topuk kısmı, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.